Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, iki sıradan oluşan güzel bir modelle geldim. Şöyle modelin yapımı için elimde bu şekilde ipim var. Daha önce almış olduğum bir ipim. Etiketi yok arkadaşlar. İpimiz bu şekilde. Hemen tığ numaram ise 1.30 milimlik tığ kullanacağım. Sizler elinize yatkın tığlar seçebilirsiniz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincir çekerek başlayalım. Hemen tığıma ipimi sabitledim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane zincir. Yani 4 ve 4'ün katlarında zincir sayısından oluşuyor modelimiz. Dilerseniz fazlasıyla da zincir çekip fazla kalan kısmı kesebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde hesaplayarak zincir çekebilirsiniz. Ben sizlere model gösterecek kadar zincirlerimi çekiyorum. Sizler de yapacağınız örgünün enine göre zincirlerinizi ayarlayın. Evet, burada zincirlerimi çektikten sonra bir zincir ekleyip bu sıramızı hemen elimle tutmuş olduğum kısımdan sık iğne olarak giriyorum. Her bir zincirimin içine sık iğne yapıyorum. Modelimizin birinci sırası bu şekilde. Modelimizin tamamı iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Birinci sıramızı sık iğne olarak tamamlıyoruz. Sizler de yapacağınız örgünün gerek şal, dilerseniz yelek, yapacağınız örgüye göre, enine göre bu şekilde sık iğnenizi ölçerek ölçülerle örgünüzü yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Çok hızlı ilerleyen güzel bir örnek. Evet, son hemen kalan zincirlerime de batıyorum. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Burada ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Tığımın başına ipimi bir defa aldım. Burada kenar kısma değil, hemen ikinci sık iğneme girerek 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Tığımda 2 ilmek. Tığımın başına ipimi aldım. Yine birini 1, diğerini 2, 3 ilmek. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Yine 1, 2, 4 tane ilmeğimi birlikte topladım ve kapattım. Bu şekilde bir görüntü. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine üçlü trabzan hemen dibine girdim. Zincirim ile birlikte 2, tekrar 3. 3 tane ikili trabzan diyelim zincirimizle birlikte. Tekrar tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Hemen ilk yapmış olduğumuz zincire bu şekilde girerek üçlü bir trabzan yapıyoruz. İkişer ikişer ilmeklerimi çıkardım. Hemen kenarda bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Modeli örneğin birini yaptık. Hemen ikinci örneğimize geçelim. Burada 1, 2, 3 defa tığımın başına ipimi aldım. Hemen sıradaki sık iğneme birini 1, diğerini ikişer ilmek çıkardım. Tığımın başına ipimi aldım. İkinci trabzanımı yapıyorum. Aynı şekilde tığımın başına ipimi aldım. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Aynı şekilde tığımın başına ipimi aldım. Dördüncü trabzanımı yaptım. Şimdi burada bu şekilde ilmeklerimiz var. Üçünü, dördünü pardon 1, diğer 2 dolamış olduğumuz ilmekleri ikişer ikişer çıkartıyoruz. Bu yukarı kısma bir tane trabzan elde etmiş oluyoruz bu şekilde.
Şimdi devam ediyorum. Tığımın başına bir defa ipimi aldım. Hemen bu kısımdan üçlü trabzan yapmış olduğumuzla birlikte 3 tane trabzan yaptık buraya. Yine tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Hemen bu ilk yapmış olduğum trabzanımdan bu şekilde girerek 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Evet, ikinci örneğimizi de tamamlamış olduk. Şimdi hemen üçüncü örneğime geçiyorum. Tekrarlıyoruz. Burada hemen ilk sık iğneme giriyorum. Bir, diğerlerini ikişer. Yine bu şekilde 4 tane trabzan. İlk sırada çok model kendini göstermiyor arkadaşlar. Modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Evet, hemen 4 tane ilmeğim var. 4 tane ilmeğimi bu şekilde tığımdan çıkardım. Tek seferde diğer ilmeklerimi ikişer ikişer örerek buraya bir trabzan elde etmiş oldum. Ve ikinci trabzanımı yapıyorum. Ve üçüncü trabzanımızı yapıyoruz. Tığımın başına yine 2 defa ipimi aldım. Burada üçlü trabzanımı uzattım. Modelimiz çok hızlı ilerliyor. Hemen 3 defa tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki trabzanıma trabzan 1 2 3 dördüncüyü en son sık iğneme yapıyorum. Yine 4 tane ilmeğimi birden çıkartıyorum. Diğer dolamış olduğum ilmekleri ise ikişer ikişer çıkardım. Bir tane trabzan yapmış olduk. İkinci trabzan, üçüncü trabzan. Evet, görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Son örneğimizi yapıyoruz. Yine tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Yine bu kısımdan ilmeğimi uzattım. Evet, modelimiz tamamı bu. Şimdi modelin tekrarını, sık iğnemizi model üzerine sık iğne, ilk zincir üzerine yapmış olduğumuz sık iğneyi şimdi her bir trabzanımızın tepesine belli, yani batacağımız yerler belli arkadaşlar. Sırasına göre trabzanlarımızı sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde hiçbir trabzan atlamadan sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, hemen zincir tepesine de batmayı unutmayalım. İlmek eksiltmiş oluruz. Evet. Tabi modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Şimdi bundan sonrası tekrar alt sık iğnesini saymazsak modelimiz bu şekilde ilerliyor. Hemen bir ikinci örneği de göstereyim sizlere. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Bu sefer trabzanlarımızı sık iğnenin tepesine tam model üzerine denk gelecek şekilde bir kez tığımın başına ipimi alıyorum. Burada yine trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine bir trabzan daha. Zincirim ile birlikte 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. Hepsini birlikte topladım ve kapattım. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına bir kez ipimi alıp hemen dibinden üçlü bir trabzan, birini bir diğerini ikişer çekerek 3'te çektiğimiz trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar tığımın başına 2 defa ipimi alıp ilk
trabzanımdan bu şekilde bir trabzan daha uzatıyorum. Üçlü trabzan. Tığımın başına bu sefer 3 defa ipimi alıyorum. Sıradaki sık iğnemden giriyorum. 4 tane trabzan topluyorum. Birini 1, 2, 1, 2. Bu şekilde 4 tane trabzan, 4 ilmeğini birlikte çıkardım ve diğerlerini ikişer ikişer tekrar dibine girerek aynı şekilde trabzan yapıyoruz. Aslında modelimiz tamamı bu şekilde arkadaşlar. Yeni başlayanlar için tekrarını da göstermek istedim. Tekrar istediğiniz ince veya kalın bütün iplerde çok güzel duracak bir model. Yapacağınız örgüye göre yelek yapacaksanız biraz ince ip tercih edebilirsiniz. Angora goldlarla yapabilirsiniz. Battaniye türü yapacaksanız kalın bir ipe deneyebilirsiniz. Bu benim yapmış olduğum ipim orta kalınlıkla bir ip. Çok ince değil, çok kalın değil arkadaşlar. Evet, bu sıramı da tamamlıyorum bu arada. Pardon. Konuşmaya daldık. 2 tane tığımın başına ipimi aldım. Üçlü trabzan. En son örneğimiz kaldı. Hemen en son örneğimi de aynı 3 defa tığımın başına ipimi alarak devam ediyorum. Tekrar en son trabzanımı yapıyorum. Dördünü birlikte topladım. Diğerlerini ikişer ikişer. Burada bir trabzan. Yine ikinci trabzan. Ve üçüncü trabzanı yapıyoruz. En son yine 2 defa tığımızın başına ipimizi alıyoruz. En sondaki trabzanımıza bu şekilde uzatıp modelimizi 2 kez kurmuş oluyoruz. Bir üst sıraya da yine sık iğne olarak bir sık iğne bir trabzan sırası olarak modelimiz devam ediyor. Evet, bir üst sıraya da yine sık iğne gidilecek, bu şekilde kendini tekrarlayan bir model. Ben daha önce büyük bir parça üzerinde yapmış olduğum modelimi sizlere göstereyim. Evet, modelimiz ilerlediğinde kendini daha güzel gösteriyor. Şöyle detaylı bir şekilde modelimi sizlere göstereyim. Her yaşa uygun, her kıyafete gidebilecek güzel bir model. İster şal, ister yelek, ister bluz, ister battaniye, yani aklınıza gelebilecek her türlü tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir model. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.